Evet, şimdi Tenepolat'a gideceğim. Buraya bir tırmanış var. Villa Sassetti'nin yanından gösteriyor. Oraya deneyeceğim bakalım. Ortam acayip, yeşillikler gerçekten çok güzel. 40-50 dakika gösteriyor Google'da. Bir tahminim ben de o kadar sürede çıkarım, fakat kolay bir yol gözükmüyor. Bayağı tırmanış var. Umarım koşu öncesi kendimi çok yormuyorumdur, ama arada bir gün daha var. O gün günlerinden de düşünüyorum, çünkü burayı gördüğümde kesinlikle buradan yürümeliyim dedim. Alternatif olarak otobüste de çıkabiliyorsunuz. Onların ücretleri biraz pahalı geldi açıkçası. Çok mola vereceğimi düşünmüyorum. Sadece bir tatlı aldım. Onu büyük ihtimalle yemek için bir mola verelim. Tabii biraz karmaşık. Aynı zamanda merdivenler var. Ama normal yol da var. Açıkçası merdivenden çok çıkmayı tercih etmiyorum. Normal bu şekilde yoldan tercih ediyorum. Hava inanılmaz kötü. Yani çok aşırı rüzgar var. Neyse, buralar biraz daha korunaklı. İnanılmaz maruz kalmıyorum ama gerçekten tam bayağı. Ama direkt merdiven çıkılmadığı için bir eğim var. O da güzel bir eğim. Yani merdiven daha da insanı mahvediyor. Biraz da fotoğraf. Ben geliyorum, inşallah buradan devam ediş vardır. Var. Yani öyle gösteriyorum. Villa Sassetti. Burası. Çalışmalar yaptılar. Evet, izliyorum şu an. Büyük ihtimalle videonun sesini kısmak zorunda kalacağım, çünkü kemiğim acayip rahatsız ediyor. Hadi. Kahve istasyonu yapmışlar. Süper. Meraklı oluşum. Benim de o zamanım vardı benim için. Doğa buymuş burası. Şuradan bir manzara yok. Galiba şu an aklı selim olmayan tek insan ben olduğum için
Bu parkuru şu an, parkur nasıl bir tabir yaklaşık tabir. Bu yolu sadece ben kullanıyorum. Ama inanılmaz güzel. Bazen de hemen yol bitecekmiş gibi hissettiriyor. Ama devam ediyor sürekli. Onda da Palas'tan yer ayırttım. O yüzden rahat geçilmiyor. Çok enteresan bir yer. Gerçekten çok güzel. Daha bayağı yol var ya. En tepeye çıkacağım. Ama güzel gidiyorum. Bakalım nabzım kaç olmuş. Ama her zor 2 antrenmanı gibi oluyor. Sonunda güzel bir yol. Bakalım böyle. Nabzımı gösterdim neyse. Bakalım Mayıs'ta lig yayılımını gideceğim. Hangisi daha güzel? Göreceğiz. Ama şu an buranın yeşili aşırı güzel. Bilmem kameralara ne kadar çıkacak da. Gerçekten yeşil yeşil ve böyle baktığınızda 8-9 tane yeşilin tonu var. Gerçekten çok güzel manzara. Umarım sesim insancıl bir şekilde geçer. Vay vay ya. Benim hayatımda yürüyüş yaptığım en iyi yol olabilir. Böyle farklı farklı manzaralar da geliyor. Yani şu kayanın tepesinin civarına tırmanacağız bu arada. Gözükecek mi bilmiyorum. Hadi bakalım. İhtimalle 10-15 dakika sonra bir kaplama olsa vereceğim. Buradan düşsem ne komik olur. O kadar sen trail'lara katıl bir şeyler yap. Ya eliniz bulun. Aşağıda bir var. Bir şey de olmaz da rezalet. Tabelalar falan yönlendirmesi çok iyi. Arada insan korkuyor çıkamayacak mıyım diye ama galiba Google'dan gördüğüm Moorish Castle'ın ticket ofisinin oraya çıkacağız da ona çıkmayacağım. Bugün de aşırı rüzgar var. Bir de okuduğum yorumlarda çok çıkılmasında gerek yok dediler. Şunu da çekeyim bir. İsterseniz okuyayım sesli. Penado amizade este locat. Neyse. Şeye döndüm ben de. Bir günde İngilizce, bir günde İspanyolca konuşmaya başlayacağım. Ne oldu? Bu arada İspanyolca biraz biliyorum. Daha önce Lizbon'a 14 sene önce gelmiştim. 14 sene. Herhalde
Erasmus'tayken. Tabii neredeyse sıfır hatırlıyorum. Yani bir yandan insan hafızasında da sevdiğim yön bu. Yani insan unutuyor. İstediğin kadar odaklan, istediğin kadar hatırlamaya çalış. Unutuyorsun. Aslında sonsuz bir döngünün içerisindeyiz. Hani bir yeri gezmiş olsak bile anımsasak da bir 10 sene 15 sene sonra gittiğimizde neredeyse aynı keyfi alabiliyoruz. O yüzden de canım kesin 30'larda biraz yavaşlamayı tercih ederim. İlk videomu izlediyseniz orada zaten hani conversational pace dediğim, konuşabildiğim pace, mesela nabzımın yüksek olduğunu ben de buradan anlıyorum. Çünkü bak daha önce farkındaysanız cümleleri rahat rahat konuşabilirken şimdi daha duraksamaya başladım. Nabzıma bakmaya çalışacağım. Aynen. 145 nabızdayım şu an. Bu arada yavaşlayayım. Çok 145 nabız antrenman gibi ve yarışı 2 gün falan antrenman yapmak istemiyorum. %20'lerde olma güzel. 111 antrenmanı gibi oluyor ama 140'lar çok. İlk başta biraz daha patika gibi vardı birliğe çıkana kadar. Orada güzergah daha kolaydı, şimdi direkt merdiven çıktığınız için daha zorlu oluyor. Evet, aslında düşünemiyorum. Bir yerde inanmam lazım. Şurada bir tren fotoğraf var. Şimdi okuyayım hemen. Ama gerçekten yol çok güzel. Evet, manzarası güzel bir yerde. Sizler için de daha güzel bir yerde araba değil. Bizim için yaptım. Biri kendimi zorlamaya gidiyor. Bizim gideceğimiz yer Moriş Kasap. Sağa gidiyoruz. Her şey de çok güzel, yani böyle tam bir işte güzergah şekline alışıyorsunuz. Sonra bambaşka bir güzergah çıkıyor ortaya. Ama bu yokuşları inmek hoş olmuyor. Çünkü daha tepeye tırmanacağız. Aşağı doğru hem işimiz sıkışımızı fazlalaştırıyor. Yapacak bir şey yok. Bu arada hiking için trail falan ayakkabısına gerek yok. Gördüğünüz gibi. Senin daha güzel. Tabii ben normal bir spor ayakkabı. Ben bunlara çıkıyoruz. Ben geldiğim için böyle antrenmanlara alışık olduğum için vücudum direkt hızlanma eğilimine giriyor. Yemeğimi yedim, karnım tok, enerjim yüksek. Sabah zaten saat buraya göre 9.30'a geliyor. Ama bilmiyorum, yaşamam lazım. İnşallah terimi kullanayım. Bir yerde var.
Palas'ı onun biraz daha az seviyesine çıkacağım. Büyük ihtimalle şu beyaz taşların olduğu seviye hiking'in bir seviyesi olacak. Sonra büyük ihtimalle Palas'a biraz daha çıkacağım. Bu tarz yollardan gitmeyi aşırı seviyorum. Bilmiyorum neden. Sanki böyle tam doğada olduğumu hissettiriyor yani. Dümdüz bir yokuştan veyahut da bu tarz merdivenlerden ziyade o tarz bir yol. Ama bu güzel yolun sonuna geldik. Evet. Biraz daha insanlar için yapılan yola çıktık. Şöyle güzel kaya manzarası, aşağıda şey yukarıda görünüyor. O Fener Palası'nın bir tane bahçesi varmış. Oradan da çıkışı var diyor. Büyük ihtimalle daha çıkışı var. Bu yol da çok güzel de yani orada biraz ilk gelirken zirve yaptık açıkçası. Özellikle o villanın etrafı falan inanılmaz güzeldi. Bakalım 20 dakika daha onu tahmin edeceksiniz. Yani dönüşte de kullanabilirim bu yolu. Eğer 15 dakikaya bitecekse tahmin ettiğim kadar yorulmadım. Dönüşte otobüse dönerim diye düşünüyorum. Enerjimi saklamak için. Ama Allah fena değil gibi. Gördüğümden. Aynı güzergahtan dönebilirim. Çok yani 30.000 adım civarına çıkmamak istiyorum. İnşallah çıkmam. Bu arada normalde buraya şu yandaki asfalt yoldan da geliniyor. İşte otobüsler, ağaçlar, Uber'ler, taksiler. Ama zaten daha dolaştırıyor yolu. O yüzden burası tabii ki de daha yorucu ama daha kestirme. Ve bakalım. Evet. Ve burada gidiyorum. Burası kesildi. Bu şey asfalt yol nereden gidiyor? Neyse o kadar. Mağazadan var. Yani. Oo uzattım yolu. Aynen. Şuradan gidiyor.
Dönüşte zaten Norwich Castle'a uğrayacağım. Onun en kötü. Dediğim gibi. O güzergahı buradan. Bakın ha burası şey. Norwich'in ticket ofisi.